Selam, Python çekirdek kodlamaya devam ediyoruz. Beşinci videodayız. Bu videoda integer bir sayıyı Python çekirdeğine yani yazdığımız C modülüne gönderip oradan çıkan sonucu tekrar Python tarafına göndereceğiz. Bu videoda ilk defa değineceğimiz birkaç şey olacak. O yüzden baştan sona izlersen senin için daha iyi olur. Şimdi kodlamaya başlayalım. Daha önce hatırlarsan string bir ifadeyi C tarafında yakalamıştık. Şimdi integer bir ifadeyi yakalayacağız. Onun için yine benzer bir fonksiyon yazacağız ve bunu kopyalıyorum. Bir önceki videonun kodunu, fonksiyonunu. Bunu yapıştıracağım. Unutmadan hemen adını 4 yapıyorum. Selam 4 fonksiyonumuz. Yine unutmadan metot tablomuza bunu ekliyorum. Hemen hızlıca isimlerini değiştireceğim. Selam 4. Hemen bakıyorum. 4, 4. Tamamdır. Artık buradaki detaylara değinmiyorum. Bunları önceki videolarda fazlaca konuşmuştuk. Şimdi bu beşinci videomuzun fonksiyonunu düzenleyelim. Integer bir sayı geleceği için bunu n diye bir değişken tanımlayalım. Integer tipinde olsun. Neden yıldız demedim yani bir pointer tanımlamadım? Çünkü arka planda RAM'de 4 byte'lık sabit bir kutu oluşturacak bizim için. Integer tipinde tanımladığımızdan dolayı ve biz 0 da yazsak, 100 de yazsak, 999.999 da yazsak hepsi o 4 byte'lık kutunun içinde kalacağı için pointer tanımlamamıza gerek yok. Ama string ifadelerde yani karakter tipinde bir değişken tanımladığımızda karakterin uzunluğu çok fazla değişken olduğu için yani bir kelime de olabilir, sayfa sayfa yazı da olabilir. O yüzden pointer tanımlamak gerekiyor. Şimdi n diye bir değişken tanımladığımız için şu isim yerine n yazıyorum ve burada format belirtecimiz vardı hatırlarsan. String tipindeki formatları tanıyan. Bunu i yapacağım. Integer'ın i'si yapıyorum. Artık burada print diye bir şey kullanmayacağım. Satır. Bunu da siliyorum. Bu videoda ilk defa kullanacağımız birkaç yapı olacak. Onlardan biri bu satır. Buraya return p'ye long from long yapısını kullanacağız ve buradaki girdiğimiz n sayısını yani oluşturduğumuz n sayısını geri döndüreceğiz Python tarafına. Burada ne demiş oldum? Python'dan gelen integer sayıyı şurada yakaladık. String ifadede zaten bunu anlatmıştım. Bir tuple tipinde veri geliyor. Onun ilk elemanı integer tipinde ise bize return edecek geri. Değilse hata verecek. Null değeri döndürecek yani. Buradaki long from long satırı ise paketlemeye yarıyor. Python tarafından gelen ya da bizim burada işlemler sonucunda oluşturacağımız sayıyı paketleyip Python tarafına geri gönderecek. Bu sayı şimdilik bizim için Python tarafından gelen bu n sayısı olacak. Şimdi bunu kaydedip CO dosyamızı derleyelim. Yine ilgili klasörün içindeyim. CO dosyamı derliyorum. Şimdi bazı hatalar verdi. Muhtemelen şu satırı silmeyi unuttuğumuz için şunu sileceğim. Tekrar derliyorum. Şu an herhangi bir hata almadık. Daha temiz bir ekranda çalışalım diye şunu sileceğim, temizliyorum. Şimdi Python tarafına geçebiliriz. Hemen şöyle bir tane n diye girilen sayıyı temsilen 5 diyelim mesela. A diye bir değişkenimiz olsun. Bu artık bize umt selam 4'tü. Bu n değerini giriyorum. Şimdi bunları yazdıralım. Bunu deniyorum. Main.py. Gördüğümüz gibi bizim girdiğimiz sayı 5'ti. C katmanından dönen sayı da 5. Aslında herhangi bir matematiksel işlem yapmadığımız için bu girdiğimiz sayı gitti Python'un çekirdek tarafında döndü dolandı bizim tarafımıza geri geldi. Hatta bunun tipine de bakalım. Bunu kopyalıyorum. Dönen sayının tipi diyelim. Integer bir sayı döndürmüş oldu. Şimdi birkaç değişiklik yapalım. Örneğin karesini döndürsün. Buraya çarpı n diyorum tekrar. Yani paketleyip döndürdüğü kısmın içine n çarpı n demiş oldum. Tabii C dosyasında bir değişiklik yaptığım için CO dosyamı güncellemem gerekecek. Tekrar Python kodumu çalıştırıyorum. Bakın bu sefer daha anlamlı oldu. 5 sayısını girdik ama C katmanı bize 25 sayısını döndürdü. Karesini almış oldu. Şimdi karşılaşabileceğimiz mesela bir hata yapalım. Burada n sayısını girmeyi unutalım. Şuraya n sayısını girmiyorum. Tekrar Python kodumu çalıştıralım.
Ne dedi? Bir tane argüman bekliyor dedi. Fakat sen boş bırakmışsın dedi. Bize bir hata verdi. Onu düzeltiyorum tekrar n sayısını. Bu videoda ilk defa göreceğimiz yeni yapılardan biri pipe yapısı olacak. Bu da opsiyonel anlamı taşıyacak. Şurada tanımlayacağız onu. Şöyle pipe işareti koyuyorum operatörü. Bu pipe operatörünün solunda kalan kısım, yani şurada yazdıklarım zorunlu ifadeler olacak. Örneğin ben şuraya S yazsaydım, bir önceki videodan hatırlarsan string ifade olacaktı. Yani bizim fonksiyonumuzdan iki tane parametre gelecek. Bu parametrelerin ilki string olacak. Buradaki yazım sırası önemli. İlki string olacak ve zorunlu olacak. Sen bu string ifadeyi boş bırakamazsın demiş oluyoruz. Sol taraf bu manaya geliyor. Yanına bir tane i koyarsam bizim fonksiyonumuzda, yani şuradaki Python tarafından 3 tane parametre gelecek. Bunlardan ilk ikisi sırasıyla string ve integer olacak ve zorunlu olacak. Yani sen bunu boş bırakamazsın demiş oluyoruz. Tamam. Pipe işaretinin sol tarafı sırası önemli, tipi önemli. String mi integer mi olduğu tipi önemli ve zorunlu olması önemli. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sağ tarafı ise opsiyonel. Girdiğimiz 3 parametrenin ilk ikisi zorunlu, üçüncüsü ise ister girebilirsin ister girmeyebilirsin manasında olacak. Şimdi bu uzun açıklamadan sonra şunları siliyorum. Bizim elimizde artık bir tane integer sayı var ve ben bunu opsiyonel hale çevirdim. Sağ tarafına yazdım pipe işaretinin. Şimdi bir daha bunu kaydedip bakalım ne diyecek bize. SEO dosyamızı derleyeceğiz. Şimdi tekrar Python kodumu çalıştırıyorum. Herhangi bir fark olmadı çünkü Python dosyamızda bir değişiklik yapmadık. Python dosyasında şu n'yi, parametreyi siliyorum artık. Yani pipe işareti bize nasıl bir alan açmış oldu onu göreceğiz. Tekrar Python kodumu çalıştırıyorum. Girilen sayı 5, C katmanından dönen sayı 1 dedi. Oysa ben hiçbir yere 1 gibi böyle bir tanımlama yapmadım. Bu 1 şu an RAM'de çöp olarak duran bir şeyin değeri. Gitti onu buldu geldi. Tamam mı? Şurası. Şu parse tuple yapısı gitti RAM'de çöp olarak duran bir değişkenin değerini 1 olarak geldi bastı. Çünkü ben şurada n eşittir 5 gibi ya da 10 diyelim. 10 gibi bir tanımlama yapmadım. Şimdi böyle yapalım. Tekrar SEO dosyamı güncelliyorum. Python tarafına bakalım. N değerini şu an girmedim. Tekrar Python kodumu çalıştıracağım. Bak burada ne oldu bu defa? Ben aslında 5 değerini girmiştim. Aslında bu benim girdiğim sayı, yani süs olarak kalmış oldu. Hiç C tarafına ilgilendiren bir durum yok. Çünkü göndermedim fonksiyonumda. Ama parametre girmesem dahi geldi buradaki şu pipe işaretinden dolayı n'in varsayılan değerini 10 olarak buradan aldı. Yani buraya n eşittir 10 yazdığım için geldi. Onun karesini 100 olarak burada bize gösterdi. Son olarak bir tane for döngüsü örneği yapalım. Şimdi n'imiz tekrar 10 olarak kalsın. Şuraya geleceğim, bir tane for döngüsü yapacağım ve girdiğimiz sayıya kadar bir for döngüsü oluşturup o sayıların toplamını bulduran bir örnek yapmış olalım. Şimdi burada ne yaptım? Long tipinde bir değişken tanımladım. Toplam sayıyı tutan, işte total sum temsilen bir değişken tanımladım. Bir tane for döngüsü oluşturdum. Benim girdiğim sayıya kadar, o da dahil, o sayıya kadar gidecek ve bunları toplayacak ve bunu Python tarafına geri gönderecek. Şimdi bunu tekrar deneyelim. Python kodumu çalıştırıyorum. Önce hiçbir değer girmeden görelim. Girilen sayı 5, C katmanından dönen sayı 55 dedi. Yani 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını 55 olarak buldu. Çünkü ben şurada n değerini girmedim farkındaysam. Hala bizim için n sayısı 10 olarak geçerli. N sayısını değiştirelim. Şurada örneğin n yazalım artık. Ve bunu C katmanından dönen toplam diyelim. Tekrar Python kodumu çalıştırıyorum. İşte girilen sayı 5, toplam sonuç 15 ve girilen sayının tipi integer dedi. Aslında Python 3 ile birlikte bu integer ve long tipi arasındaki fark kaldırılmış oldu diyebiliriz. Yani biz burada
hangi sayıyla işlem yapıyorsak yapalım, şurada paketleyip Python tarafına gönderdiğimiz tip bu şekilde long olacak. Şu paketleme yapısını kullanacağız. Bu 5. videoyla birlikte integer bir sayıyı Python tarafından C tarafına gönderdik ve çıkan sonucu da tekrar Python tarafına paketleyip geri göndermiş olduk. Birkaç tane ilk defa değindiğimiz yapı oldu bu video içinde. Bir sonraki videomuzda bu zorunlu ya da opsiyonel parametreleri, yani bu pipe yapısını birkaç detaylı örnekle anlatacağım. Sanırım bu selam fonksiyonları serimizin son ya da sondan bir önceki videosu olacak. Daha sonra Python'un orijinal fonksiyonlarını, metotlarını kopyalayacağız. Kendi istediğimize göre modifiye ettiğimiz bölüme geçeceğiz. İzlediğin için teşekkür ederim. Hala kanala abone olmadıysan kanala abone ol, videoyu beğen ve videoya yorum yap. Sonraki videoda görüşmek üzere.